trafik kazası geçiriyor. 3 araç üzerinden geçiyor. Erkek kaza kimsesiz diye yazıyor zaten. Ben bakabilirim. Çocuklarım da var ama ben anneyim. İşte başımıza dert başladı dedim. Alemin salağı enayisi biz de Biz umudu bebekler gibi yetiştirdik. cevizlerle, proteinlerle. Evet, nereden nereye geldik çok şükür Allah'ıma. Annem beni anlamıyorsan bir kere gözünü kırp, anlıyorsan 2 kere gözünü kırp. Önce böyle başladım. Anlıyor musun anne? Bakardım ki gözler bir kere kırpardı. Anlamıyorum. En son mucize şuydu. Umut, ben senin annen olamam ama anneliğe beni kabul ediyor mu dedim. 2 kere. Bizi Rusya'ya götürecekler. Evet, şimdi Gülsüm Ana sahneye çıkıyor. Bütün dünyaya yayın yaptı. Bayraklarını sarmışlar. Milletvekili. Annemin elini öptü. Millet ayağa kalkmak Anne dayıları geldi şimdi. Hele bir tanesi vardı. bir geldi. Kenan, sen benim oğlum Kenan mısın? Umut başladı bir heyecanlanmaya. Nefes alması değişti. Şu kolu şu seviyeye kadar kaldırdı. Sarılmak buradan gözyaşı geliyor Umut'tan. Bu bayan DNA'ya yanaşmadı. Her şey tesadüf değil esasında. Yaradanım istediği için. Sabah 6.30 kahvaltısını hazırlıyorum. Annem de işte namazı kıldı. Bir ses geliyor böyle. Kafamı döndüm bir baktım gözleri havada, bu başta titreme. Böyle titriyor böyle. Gözleri havada. Anne koş dedim ben. Ben bilmiyorum artık kahvaltı masası elimde ne varsa gitmiş. Çenesini ayağımı çünkü dil geri kaçmış. Parmağını şu şat parmağını bir soktu. Annem burada parmağı yardı Umut. Bir yandan kan akıyor, bir yandan anne parmakla Umut'un dilini çekmeye çalışıyor. Bana baktı. Ben ona baktım. Sadece ağladı. Artık ben gidiyorum anne. Hani Allah'ıma kavuşayım, emanet bitti demesine getirdi bunu. Sadece gözyaşları döktü. O bana baktı. Ben ağlamadım. Ama o ağlıyordu. Gülümseyerek Rabbime teslim oldum. Emanetini verdim. Sizi tanıyalım. Ben Gülsüm Kabadayı, 1972 doğumluyum ve İmam Hatip mezunuyum. Ben 5 yaşında babamı kaybettim, yetim olarak büyüdüm. İyi ki bir yetim olarak büyümüşüm, bunu unutmayın hiçbir zaman için. Her zaman yetimlerin sahibi kimdir? Resul Efendim'di. Gülsüm annenin sınavı burada başlıyordu. 15 yaşında görücüsüyle evlendim. Rabbim bir sınav daha verdi. Benim 10 yıl evlatlarım olmadı. Ondan sonra oldu. Mal mülk Rabbimin de bize verdi, aldı. Önce sağlığımla, ben akciğer kanseri oldum. Malımız gitti. İyi ki gitmiş çünkü hayatımıza umut gelecekti. Hani umut bebeğimiz gelecekti. Ve umut geldi. Bir ışık doğdu belli ki. Rabbimin bir emanetiydi. Hepimiz birer emanetiz. Evlatlarımız, biz bile emanetiz kendimize. Umut'la karşılaşmanız nasıl oldu? Önce ben görümcemi ufak bir operasyon tıp fakültesine götürdük. Ameliyat ettirdik. Bir vesileyle Allah öyle istedi. Görümcem yoğun bakıma girdi. Servise çıkacağız ama entübe oldu. Çünkü Umut gelecekmiş. Görümcem benim entübe oldu. Normalde biz odaya çıkacağız ama entübe oldu görümcem. Umut gelecek. Sabah 8.30 Aksu yolunda trafik kazası geçiriyor. 3 araç üzerinden geçiyor. Erkek kaza kimsesiz diye yazıyor zaten. Aferin benim çocuğuma, aferin benim oğluma. Ondan sonracıma geldi. Ben de sordum yoğun bakımdaki önündeki memura, Sıdık Hanım'dı. İsmini daha hiç unutmuyorum. Çok etkilenmiştim ben. Dedim ki neden böyle 3 erkek kimsesiz diye. Gülsüm anne dedi bu kimsesizmiş ve kimsesi yokmuş ve araç çarpmış Aksu yolunda. Şimdi buradan bunu da diyorum hani Rabbim buna izin verdi ya. Ambulans hazırlanmış. Başka hastaya gidiyor. Aksu yolunda Umut'a dönüyor. Hiç kimse yok. Üzerinde ne bir kimlik ne bir şey. O kadar hastane var. Özel hastaneler burada. Antalya'da. Mesela sigorta hastanemiz var. Ama neden tıp fakültesi düşünün. Çünkü orada ben bekliyorum. Ben her zaman bunu çok düşündüm ben. Çünkü biz bekliyoruz. Rabbim benimle kavuşturacak onu. Geldi, girdi yoğun bakıma ve 65 kiloyla girdi. Kan lazım oldu. Doktorlar dedi ki Murat hocam, ben soruyorum tabii meraklıyım. Hocam bu ne? Bu kim? Konuşuyoruz. Hastamızla konuşuyoruz. Çünkü ben orada bir odanın içinde hepimizin derdi bir. Hepimizin hastaları ağır. Kritik yoğun bakım ne demek? Artık paranın hiçbir şeyin gücünün yetmediği. Nefesin bile Allah'ımız bize bedava bir nefes veriyor düşünün. Orada o makineler düşünün. Hiçbir şey yok yani düşünün. Her saat her dakika doktorlardan de bir umut insanlar bekliyor. Ben de diyordum ki dua edelim hep beraber oturalım. Oradan geldi ne oldu dedim telaş var. Ya dedi o kimsesiz çocuk. Ameliyata girecek 8 ünite kan lazım. Bakın kader yazı nasıl bir şey bilemiyorum Rabbim her şeyi. Ve A grubu RH pozitif kana ihtiyaç var dediler. Benim kan grubum. Düşünün ya A grubu RH pozitif ve hasta yakınları beni çok sever. Dediler ki var mı dedim bak o çocuk kimsesiz lütfen bir hayra gidelim. Anne yok baba yok hiç kimse yok Allah'tan başka. Buraya geldiyse dedim bir sebebi var. Rabbim bunu bize emanet etmiş bu emanet. Aynı kendimiz gibi biz anneyiz babayısınız lütfen deyince 7 kişi daha katıldı. Hemen verdik biz de
dedik kanı verdik 8 ünite. Hiç unutmuyorum, hocamızın biri dedi ki Gülsüm anne sen gerçekten inançlı bir insansın. O bile farkına varmış. Dua edin, çok ağır bir ameliyata girecek dedi bu çocuk dedi. Biz var ya hep okuduk. Yasinler okuduk. Dualar ettik. Anneler bilenlere dedim hadi okuyalım. Hep hastalarımızı okuyalım. Dua ettik. Ne oldu dedik. Vallahi dedi çok çok iyi geçti ve kritik anı atlattı ve şimdi getiriyoruz bu tarafa yoğun bakıma dediler. Ve Umut'u yoğun bakıma aldılar. Benim görümcem vefat etti. Ben eve gidiyorum. Sıdık Hanım'a dedim ki telefon numaramı alın. Neden dedi. Bak dedim onun kimsesi. Bütün ihtiyaçlarını biz görüyorduk çünkü. Bezini şununu bunu çünkü günde 2 kere geliniyordu ihtiyaçları listesini. Ve biz de dedim ki belki dedim ben bakabilirim. Çocuklarım da var ama yani bakabilirim. Ben anneyim. Çünkü bazen gözlerini açıp kapatıyordu. Ben yanından geçiyordum. Doktorlar bile şaşırıyordu. Böyle onun gözleri nasıl açılıyor diyorlardı. Düşünün bak. Çünkü Allah öyle istedi. Rabbim böyle istedi. Ve ben gittim 17 gün sonra hiç unutmuyorum. Bir telefon cebimi verdim. Gülsüm anne gel dedi. O kimsesiz dediğimiz çocuk dedi servise çıktı. Ben bir geldim çocuklar. Valizimi aldım. Hiç unutmuyorum. 35 kilo. Allah'ım ya Rabbim işte çıkmadıkça da Rabbim sınava dahiliz oluyoruz ya. 35 kilo makineyle gastronomiden besleniyor. Burası kateter açılmış. Yani pamuklarla hepsini öğrendiğim için aldım. Tamam dedim ben kalırım. Gece gündüz kaldık. Çocuklar farklı büyüdü bizim. Babamızdan ayrıldı. Farklı büyüdü. 3 oğlan kolay değil. Tunağan farklıydı. Öfkeliydi Tunağan. Neden? Bizim paramız yok. Biz kendimize bakamıyoruz. Ben çünkü temizliklere de gittim. Her şeyi yaptım. Çocuklarımla mücadele için bunlar çalıştı. İşlere gitti. Her şeyi yaptılar. Hani bir de hani bu umudu nasıl alacaksın? Ben hep ön yargılıydım. Ya dedim bırak derdim. İşte başımıza dert başladı dedim. Affedersin çok özür dilerim. Alemin salağı, enayisi biz miyiz de. Çünkü benim babam insanlıktan gitti ya. Kefil oldu ya. Babamın yaşadıkları beni hep olumsuz etkiledi. Annem de hep derdi ki oğlum derdi. Gel bir gör. Gel bir gör. Ya nasıl oldu? Bir şey oldu. Bir gittim. Umudum ilk zamanlar. Ameliyattan çıkmış. Daha yeni toparlı ama hala böyle dikiş izleri bile gözüküyor. Rahmetli de. Bir gördüm ben onu. Görmemle odadan çıkmam bile oldu. Yani 30 saniye var yok. Bir yandan ağlıyorum. Psikolojim bozuldu ya. Ben de nasıl insanmışım. Ben insan değilmişim. İçimde bir pişmanlık var ama pişmanlığı ben dile getiremiyorum biliyor musun? Ben nasıl diyeyim ben böyle asi bir insandım. Gururlu bir insandım. Diyemiyorum ben pişman oldum. Ya niye böyle yaptım diye. İşte o zaman zarfında umudu anlamaya başladım. Annemi anlamaya başladım. İçinde durumu kabul ettim. Annemin yanında en karşı gelen ben olmamanın en çok da mücadele veren ben olmaya başladım. O zaman zarfında ortanca kardeşim yurtlarda okuyordu. En küçük kardeşim de doğuştan hafif otizmli. Öyle 3 kardeş Umuda annemin yanında yoldaş olduk. Oğluma, aferin oğluma, aferin oğluma. Aferin benim çocuğuma. Her şey tesadüf değil esasında. Yaradanım istediği için. Çünkü bir sınavdı. Biz Umut'u bebekler gibi yetiştirdik. Kitap okurdum, Kur'an-ı Kerim okurdum onun yanında. Anlatırdım. Televizyonu açardık, sessiz haberleri. Her şeyi eskiye bağlı ne oluyorsa her şeyi buna beyin belki yani hatırlar bir yerine gelir diye. Ben Umut'u hep bunu derdim. Annem beni anlamıyorsan bir kere gözünü kırp, anlıyorsan 2 kere gözünü kırp. Önce böyle başladık. Annem derdim beni anlıyor musun? Ben onu anlatırdım, konuşurdum. Anlıyor musun annem? Bakardım ki gözler bir kere kırpardı. Yani anlamıyorum. Bak yani onu ben her şeyini takip ederdik. Ben çünkü çocuklarıma da bunu söyledim. Takip edin annem, konuşun. En son mucize şuydu. Umut mesela anneni bulayım mı? Buna izin veriyor mu dedim böyle. Ona tekrar böyle tek kıptı. Ondan sonracıma ben senin annen olamam ama anneliğe beni kabul ediyor mu dedim. 2 kere kıptı. Ben çok ağladım dışarıda. Bir gün hiç unutmuyorum. Anne dedi. İletişimi bu oldu. Tekrar döndük. Arkama Tunahan geldi. Ben hep Tunahan. Bunlar muhabbet eder çocuklar her şeyini yıkamasında, bezinle, her şeyini. Ve Han dedi. Bak Tunahan, Mehmet Ali, Alihan. Han diye severdi bunları. Bunları Han diyebilirdi yani. Böyle oluyordu olaylar. Gülsüm Ağa'nın evladı olmak nasıl bir duygu işte böyle bir anı yaşamak. Ben dünyaya bir daha gelsem böyle bir ananın evladı Umut'la tanışmak isterim yani. Ben bu insan olduğumu hatırladım ben. Ben bir boşluktaydım. Yanlış işlere meyilim vardı. Hayattan bir öfkem vardı. O öfkeyi de bir türlü alamadım. Benim 2 yolum vardı. Ben bunun farkındayım. Ya mezar ya hapis. Ama Umut öyle bir hayatımıza girdi ki ben burada ilçemizde, Korkutlu ilçemizde örnek gösteren insanlardan oldum. Annemle birlikte. Tuna babalıkta yaptı büyük oğlum. Bunlar mesela ortanca olsun, küçük oğlan olsun konuşmuyordu, konuştu. Umut da konuştu yani. Benim çocuğum konuşmuyordu. Benim çocuğum özel doğdu. Hiç konuşmuyordu benim çocuğum. Ama Umut hayatımıza geldi ve benim çocuğum onun sevgisiyle konuştu. Mesela kalırdı, onunla devamlı oynaşırdı. Yani yemeğini yedirirdi, yıkamalarına yardım ederdi. Tuna yıkardı, Mehmet Ali tıraşlarını beraber hep onlar yapardı yani. Hep ilgilenirler. Ben tek başıma yapmadım. Bana anne dedi, çocuklarıma da Han dedi.
Umut hafızasını kaybetti mi? Evet. Umut normal karşıdan karşıya geçerken araç çarpıyor. Kazadan sonra sağ tarafında kafatası kırık. Şurayı bir deri parçası tutuyordu. Bazen ilaçtan etkisiyle burası böyle bildiğiniz göçüyordu. Bazen tam tersi şişiyordu. O beyni burada biz derin altta hissediyorduk. Çok ameliyatlar geçirdi. Farklıydı ama vücut mesela tam böyle bu şekil aynı anne karnındaki gibi dümdüzdü. Fizik tedavileriyle ama doktorlarımız önce Allah tabii vesiledir sadece. Dedi ki yani sizi anlıyor artık. Hani %100 raporumuz vardı. Ben hep üzülürdüm heyete girip çıkarken. Neden %100 yani? Benim çocuğum da derdim hani %40 deyin, %30, %20 deyin. Yani heyet derdi ki ya yapma Gülsüm anne. Neden? Yani ne bekliyorsun? Zaten 2 ay ömür biçmişlerdi. 2 ay 3 ay ömür biçmişlerdi. Ben derdim ki Allah verir, Allah razı. Ağır bir vaka olduğu için örnek veriyorum, normal bir hasta normal bir seviyede iyileşirken Umut daha geriden geç iyileşiyordu. Bu yüzden bebek dediler, yani ağır, bakım ağır ama büyük bir bebek. Bu süreçte sakal tıraşının atın altının temizliğini annemle gördük, biz yaptık, öğrendik vesaire derken ben 15 yaşındayım. Umut vefat ettiğinde benim yaşım 27-28'di. Umut vefat ettiğinde. Umut tamam fiziken görüntüde bir gelişmişlik var ama beyin olarak gerçekten bebek gibi. Bakın benim videolarım, görüntülerim var. Ben de Cici Umut diye seviyorum. Başlıyor diye bana gülmeye böyle. Hafızası yerine geldi. Anne dayıları geldi şimdi. Hele bir tanesi vardı. Bu benim oğlum dedi ama DNA'ya yanaşmadı. DNA'ya asla yanaşmadı. Biz DNA istedik. 3 kere geldi benim evime. Hep benim çocuğum, benim çocuğum dedi. Ben de dedim ki sen böyle mi bakacaksın buna? Hani ben Allah'tan aldım, Allah'a veririm dedim. Ve benim oğlum 6 ay demedi çocuklar. 6 ay demedi. Ben nasıl aldıysam, Rabbim bana nasıl emanetini verdiyse aynı şekil entübe olarak hani çıktı makinelerden geldi bana. Ben entübe oldu ve o şekil umudumu Rabbime, Yaradanıma teslim ettim. Seni aktarıyorum, yani seni arıyorum diye Türkçesi bir program sunuyor. Oraya bir bayan başvuru yapmış. Azerbaycanlı. Onun hikayesine göre Umut'un adı Kenan, onun evladı. Bunlar 3 kardeş, Umut en ufakları. 2004 yılında fidyeci kaçırılmış çünkü zengin, varlıklı bir aile. 300 bin dolar para istenmiş. Babası Rus, anne Azerbaycanlı. Rus polisinin ön yargısı ve beceriksiz onun anlatışına göre çocuk bulunamamış. Kenan. Yani biz Umut dediğim çocuk bulamamış. Bunlar geldi buraya ekibiyle. Çekim yapmaya başladılar. Benim annem o zaman zarfında 2008 yılından 2015'e kadar 7 yıl boyunca annelik yapmış. Biz kardeşlik, abilik yapmışız Umut rahmetliye. Tamam anne Allah'ın çiççi istiyordu. Basit kelimeler kullanıp derdini anlatıyordu. Bir geldi bu bayan. Kenan, sen benim oğlum Kenan mı? Onların bir lehçesi var ya Azerbaycan'dan. Umut başladı bir heyecanlanmaya. Nefes alışı değişti. Sen benim oğlum Kenan mısın? Dedi. Umut'u sevmiyor. O öpmeye kalkınca şu kolu şu seviyeye kadar kaldırdı. Sarılmak, buradan gözyaşı geliyor Umut'tan. Bizde fotoğrafları var, görüntüler var, çocukluk fotoğrafları var. Onlar da bizim 3 erkek kardeş. En büyük abisiyle Umut'la karşılaştım, fotokopisi. Yüz olarak. Ya sıkıntımız şu oldu, bu bayan DNA'ya yanaşmadı. DNA hiçbir zaman yaptırmadı. Geldi ortaya bir böyle hani suya taşı bıraktı, bunu andırdı gitti. Benim annem 7 sene 8 sene annelik yaptı, geri geldi 3 evladından. Üstü tuttu Umut rahmetliyi. Anneme şu konuda açıp gözyaşı dökmeyen çocuk o bayan karşısında ağlamaya başladı. Bizim o canlı televizyon görüntüleri de vardır. Bizim kendi ekranında çektiğimiz telefon görüntüleri de vardır. Bu konuyla alakalı. İlk programa çıktı 2012'de. Dünyaya tanıtıldı. Dünya yılın annesi oldu ya. Ondan sonra 2015 yılında. 3 tanem 4 tanem Antalya'ya çıktı. Sırbistan'dan çıktı. Belarus'tan çıktı. İkinci gidişinde. Orada işte annelerle konuşuldu. Annelerden DNA yapıldı. Hiçbir çıkmadı. Şimdi onları çok iyi anlıyorum. Onların çocuğu değildi. Onlar da biliyordu. Neden biliyor musun? Çünkü insan evladını bilir. Benzeme olabilir. Anne hissidir. Doğursa da doğurmasa da anne bunu bilir. Baktığı çocuğunu da bilir. Hani koruyucu aile oluyorsun, bilir. Çünkü onlar orada geldi ki beni gördüler, çünkü biliyordu o sevgiyi. Bu nasıl taşıyor? Beni çok merak ettiler ve benim gibi insanı, bir de Umut'u, evlatlarının acısını gidermek için Umut'u yerine koydukları için Umut'a geldiler. Sevgisinle yanaşıp evlatlarının acısını unuttular. Ama tabii belki de çıkabilirdi. İnancımız çok büyük. Ben 10 yıl emek çekeyim. 35 kiloyla alayım onu. Sen göre göre, bile bile biz hep anne diyelim. Anne aşkıyla yanalım. Yani düşünsene, o anne diyor. Ben anneyi arıyorum. Yani bu kadar bağlanmışsız. Artık kabullenmişiz. Evlatlarım kardeş, abisi görmüş. Evimizin her şeyi olmuş. İşte demek ki Allah Teala
böyle istedi. Kendi emanetini verdi, kendi emanetini aldı. Ve beni de huzurlu bir şekilde Rabbim, ben bir de şöyle bir şeyim. Şimdi tamam, çünkü Umut yatağa bağlı ya hep. Acaba ne kadar da anne olsa ne analar gördük biz. Ben neler gördüm çocuklar. Ben Umut sayesine gördüm. Umut'tan sonra ben neler gördüm. Ne engellilere bak. Yani normal anneler doğum yapıyor, bırakıyor, o çocuğunu yakıyor, şiddet gösteriyor. Ay ya Rabbim, yani bakmıyor, her tarafını yatak yarası. Devletimiz onlara para veriyor. Bak diyor, o paraları harcamıyorlar, eve kapatıyorlar, leş gibi her taraf. Hayır, ben bunları hep düşündüm. Bu yüzden de hiç anneyi dedim ki ne yapacaksınız diye çok sordular. Ben önce anne çıkarsa anneye yetiştireceğim. Eğer anne ona bakmazsa ben onu asla vermem derdim. Yani anneye bile güvenmiyordum, düşünün. Çünkü biz onu titizlik de. Belki anne bunun bilincine varmayacaktı. Ancak Allah'ımızın emaneti ve Resulümün emanetiydi çünkü. Umut'a bakarken kimler size destek oldu? Önce Allah, biz mücadele ettik çocuklarımla beraber. Umut sevgiyle hayata döndü. Ama bir de şu var, hani şimdi yatan hasta, gerçi Umut çok ağır bir hastaydı. Maddiyat olarak, hani manevi farklı bir şey de maddiyat olarak, yani imkansızları gerçi önce Allah öyle bir vesile bıraktı ki Fatma Savaş ablam çok destek verdi. Bir de Marina Hanım, Türkiye Rus Derneği'nin başkanı, Antalya'da Ruslarla sorumlu, bütün yabancılarla sorumlu. Umut özel besleniyordu. Umut'un her şeyi özeldi. Bir de bizde öyle bir şey vardı ki yetiştirme tarzımızdan. Mesela gelirdi, bu Umut'un derdi. O orada çürürdü, biz elimizi sürmezdik. Umut özel beslenirdi. Somon balıklarıyla, cevizlerle, böyle proteinlerle. Annem somon balığı yapardı. Kılçık deri kalıyor orada. Onları biz yerdik. Ya bizde erkek çocuğu şimdi yapıyor, kokusu geliyor burnumuza. Umut'a var, bize yok. Bir şekilde nefis ölecek. Ya yağına bandır, yağını yedik biz orada. Bizim bu göbekte makarna göbeği. Et ya Allah demek istedim yani. Umut bizden daha sağlıklı beslendi bu konuda. Ve bezi, özellikle deterjan, kıyafetleri, yani devamlı yatak yarası hiç olmadı Umut. Umut 10 yıl hiç yatak yarası olmadı. Günlük 5, 6, 7 makine çamaşırı yıkanıyordu. Devamlı değişiyordu. Devamlı. Yani o bez olayı, devamlı bezleniyordu. Çocuklar alıyordu. Günde mesela rahatsızlığı, biz nasıl rahatsızlanıyorsak o da rahatsızlanıyordu. Bebeklikten çıkmıştı artık, öyle diyordum. Gülerdi zaten. Annem bebeklikten çıktın artık ha diye gülerdi. Ve yani hastalanırdı, ateşlenirdi, enfeksiyon alırdı. Yani mesela günde 15-20 bez yerine 30 olurdu, 35 bez olurdu. Yatak koruyucusu ayrı olurdu. Yani bunu hep çocuklar yapardı. Ve her 2-3 bez değiştirdikten sonra da muhakkak Tunağan onu ebiştirirdi. Mehmet Ali Alihan'la beraber muhakkak yıkardı banyoda. Muhakkak gün aşırı, yazın zaten sabah akşam banyo yapardı. Bir de ayrıyeten bizi havuza koymadılar. Hani bize rahat edelim diye Antalya bize hem kiralardan sıkıntılıydık hem de Antalya çekmeli, bize havuzlu siteden ev aldılar. Umut'ta sanki bulaşıcı hastalık var gibi, vebalı gibi. Bak biz bir de o zaman Paris'te aidat ödüyoruz. 250 lira. Ciddi para. Neredeyse bir ev kirası. O siteye Umut'u havuz almıyorlardı. Korkut'un gelme sebebimiz de buydu bizim. O çocuğu havuza, kendi evi havuza almıyorlardı. Hatta bir şey yaptık. Ruslar bize bir havuz aldı, böyle şişme havuz. Biz de iyi niyetliyiz. suyla doldurduk. O zaman Paris'te 1 milyar para geldi bize. Çok fazla. Büyük para, 1 milyar. Komple 5 ton mu ne alıyormuş? Bir komple doldurduk biz onu. Hatta bu durumdan biz şikayetçi olduk. Ondan sonra belediye bize itfaiye dolduruyordu oradaki havuzu. Üçü bir de Umut girerdi havuzun içinde. Böyle evin önünde havuzda bunlar mutlu olurdu. Akşama şezlong aldık, şemsiyeler aldık. Ya anlatamam. Denize mi götürmediler? Yani o kadar güzel, mutlu her şey ya. Yani o kadar hayat dolulardı ki. Onlar beraber çok mutluydu. Kardeş diye severdi onu. Abim diye severdi. Onunla çok farklıydı. Hep onunla sırdaştı. Hep derdini ona anlatırdı Tunağan. Ben de öyle bir şey oldu ki Umut vefat edince hem bir kardeşimi kaybettim hem bir evladımı kaybetmiş gibi oldum. Maya takvim muhabbeti var. 21 Aralık 2012'de sözde kıyamet kopacaktı o zamanlar. O zamanlar ben daha yeni 18 yaşıma gidiyorum. Normalde hepimiz gidecektik Rusya'ya. Ama Umut'un özel durumundan, Umut ağır bir engelli hasta olduğu için ambulans uçağı kaldıramaz diye biz evlatlı olarak kaldık. Hatta annemin pasaport yetişmedi. Allah razı olsun, devletimizin özel izniyle annem özel uçakta Rusya'ya gitti, Moskova'ya. Kanala çıktı. Çekimler başladı. Biz hayatımızda ilk defa Umut'la birlikte annemden 3-4 gün ayrı kaldık. Bize bakıcı gönderdiler Umut'un durumundan ötürü. İşte biz de az çok bildiğimizde bakabiliyorduk Umut'a. Andrea Malaha'nın programına çıktık. 4. periyotta beni çıkardılar. Tabii biz bir kulakta Türkçe, bir kulakta Rusça. Benim büyükelçim karşımda. Bütün herkes orada oturuyor. Milletvekilinden tutun, yazarlarından. Yani o kadar kişi var ki tüm Sovyetler Birliği'ne yayın yapıyor bu kanal. Yani bizim nasıl TRT 1 kanalımızsa Rusya'da da bir kanal.
Devletin kanalı. İyi bir fırsat oldu. Ve anlatıyor tabii, bir çekimleri koymuşlar. Bir belgesel. İşte bir hani hayatımı gerçekten orada benim hayatımı Umut'la yaşadıklarımızı, çocuklarımızı, çocuklarımla beraber nasıl yaşadıysam 4 periyot, 3 periyot komple 1,5-2 saat verdiler. Bütün dünyaya yayın yaptı. 4. periyotta çünkü sen gelmezsen olmaz dediler. Dedim nasıl olacak? Bakıcı. Yani çocukları koydu. Bunlar da canlı yayın. Tabii bu büyük. Evde Umut orada. Bizim evin önünde bir tane böyle kamyonet geldi. Bir açtık, böyle bu evin çapı kadar var. Canlı yayın uydu. Ama böyle kablolarla böyle canlı yayın aracı geldi. Bizim televizyonda hususi tüplü televizyon vardı o zamanlar. Çanak anten taktılar. Her bir kanal diyorlar. 1. kanal. Rus kanalı bağladılar. Benim kulağıma şu kulaklık taktılar. Kulaklıkta 2 tane kulaklık var. Birinden Rusça geliyor, birinden Türkçe geliyor böyle. Altında bizim meşhur burada Alanya şalvarı vardır. Görüntüler var. Yeşil bir Alanya şalvarım var. Üzerinde de kış ayı kazağım var. Antalya'da ben duyuyorum. Elimde de mikrofon verdiler. Başımda tripodla böyle kamera. Umut da yanımda. Hasta yatağında. Beni tabii görüyorum. Umut beni görüyor. Bunlar beni görüyor. Umut beni görüyor. Sesimi duyuyor. Bu da nasılsa verdi mi? Canlı yayın herhalde nasıl oluyorsa beni nasıl duyuyor onu bilmiyorum. Tunağın elinde mikrofon. Umut orada anne dedikçe anne diyor. Arıyor. Evet, şimdi Gülsüm Ana sahneye çıkıyor. Böyle bir anons ediliyor vesaire. Biz annemi 3-4 gündür görmemişiz. Benim annemde de şeker, tansiyon, kalp her şey var. Annem bir anons ettiler. Annem bir çıktı patlayacak. Gülgük kuzu heyecanlar. O da heyecanlanmış. Biz de heyecanlıyız. Gülsüm Kabadayı burada Umut'u vermişler. Türk bayraklarına sarmışlar karşıda. Ama insanlar böyle o kadar kişi var ki o şeyde hepsi ağlıyor. Kadın erkeği. Ben bunu gördüm orada. Böyle hışkıra hışkıra. Dedim ki Zahide Hanım, tabii ben zaten ağlıyorum. Benim rehberim var. Ya Zahide Hanım dedim. Neden dedim ağlıyorlar. Gülsüm anne dedim Rusça veriyor, Türkçe veriyor. Ve çok etkilendiler dedi. Yani gerçi böyle bir şey yok. Ve senin buraya geleceğin bile belki hepsi bilmiyor ya da sürpriz olacak. Onu bana da demedi. Çünkü bir odadayız biz. Tam 4. periyot. Benimle de onlar anlattı. Seni anons ediyor Gülsüm Anne. Sakin ol. Ben okudum. Girdim. Gülsüm Kabadayı, Gülsüm anne burada. Allah, kıyamet göçüyor. Hani o kadar kalabalık salon. Herkes sağ olun dedim. Allah razı. Oturduk. Çok genç, çok dinamik, çok zeki Andrea Malaha benim karşımda ve oturdu. Bu şekil. Hoş geldin dedi. Ben o kelimeleri öğrendim. Ben de dedim hani ben de onlara teşekkür ediyorum. Spasiva deyin. Kendim de söylüyorum spasiva, hani alkışlıyorlar hepsi. Sağ olun dedim hani, o da tercüme etti. Kime güvenerek çıktın yola dedi. 3 kere sordu. Allah'ıma dedim, devletime, Türk doktorlarıma, Türk hekimlerime ve bütün annelere dedim. Kıyamet göçtü ve hepsi ağlayarak ayağa kalktı. Rahman diye bir milletvekili. Biz tabii kulak dedim ya, bize çeviriyor, duyuyoruz biz canlı yayını. O gitti, o Rahman annemin elini öptü. Millet ayağa kalktı, alkışladı falan filan. Derken dediler ki Gülsüm Ana'ya bir sürprizimiz var. Şu an Gülsüm Ana'nın Antalya'daki evine evlatlarına bağlanıyoruz diye. Yayın bir döndü. 2 ayrılı televizyonda. Ben tüplü televizyonda izliyorum ya yayını. Bir tarafta ben varım, sağ tarafta, sol tarafta canlı yayın var Rusya'daki. Mikrofonun elimde benim. Aklıma bir şey gelmedi. Heyecan da var. Anne ne yapıyorsun dedim. Dedim kelime bu. 3-4 gündür görmemişim annemi. Ayrıyız. Annem orada ağlıyor. Biz Antalya'da Umut'un başında ağlıyoruz yani. Gülsüm anne elini öpmek yani hani şey olur gibi diz çöküp haşa dedim Allah'ın huzurunda. Kalk ne olur dedim, sarıldık. Ondan sonra orada senaryocular var, yazarlar var. Dedi ki Andrea Malahay yazın, çizin, oynayın. Ben hani Türkçeyi de ben bunları hiç unutmuyorum. Ve hala hiç unutmam asla. Açıp bakacaksınız. Yazın, çizin, oynayın dedi. Bir tane bir bayan var. Gülsüm anne, Meryem anne dedi. Umut İsa dedi. Haşa dedim. Haşa. Öyle şey yok dedim. Allah korusun dedim ben. Böyle bir şey nasıl olur dedi yani. Bunu kimse yapamaz dedi. Hele dedi bir Rus yabancı bir gence dedi. Annelik yapıyorsun sen dedi. Olsun dedim, hepimiz Allah yarattı. Ve gerçekten öyle. Oraya vardığında benim adıma sokaklar varmış. Ben tabii görmedim onları. Bizim adımıza yerler konmuş. Meryem öyle dendi. Asla dedim böyle bir şey olamaz dedim. Onlar çok etkilendi. Bu dünyaya bir umut olan çocuğu sahiplendi onlar. Ben onlara asla kimseye hiçbir laf söyletmem ve her zaman da karşılarındayım. Ben İmam Hatip mezunuyum. Ben kendi insanlarım bana hor gördü. Kurbanda aşmadılar. Bir topak eti ondan kıskandılar. Düşün, ben hepsi biliyordum. Ama onlar öyle mi yaptı? Dip doldurdu her şeyi. Her şeyi doldurdular. Bizi hiçbir şey daha. Çocuklarım ve Allah şahit. Herkes şahit. Ve o hani bizi eleştirdiler, benim adımı çektiler, onu yaptılar, bunu yaptılar. Ama bu insanlar umuda kucak açtı. Gülsüm anneye sahip çıktılar. Gülsüm annenin evlatlarına sahip çıktılar. Ve sahip çıkarana bak Allah'tır. Çünkü belki bunların içinde Müslüman olacak insanlar var. Ondan sonra o kanaldan sonra, o kanala çıktıktan sonra
Peygamberimizin kutlu doğum günü, hiç unutmuyorum. O güne nasıl denk geldi onu da bilmiyorum. O kanaldan çıktık. NTV, evet, ilk haberimi yapan. Türk annesi kutsal kadın seçildi. Bana dedi, biri arıyor. Çabuk aç Gülsüm anne. Tam o gün 3 aylar Peygamber'e doğum günü haftası bir şeye gideceğiz. Dua edeceğiz. Allah Allah dedim, ne oluyor? Bugüne nasıl denk geldi ya Rabbim dedim ben. Aşağıya bir baktım. Allah evinin her taraf canlı yayın haberleri, arabaları. İHA gelmiş, o gelmiş. 6 ay evimde canlı. 6 ay. Gece gündüz canlı. Ekipler evimde, evimin önünde uyumuyorlar. Biri bir geliyor gidiyor, biri geliyor gidiyor. O insan kalabalığı, anlatamam size. Ben hala bak bugünkü gibi hiç unutmuyorum. Bunlar öyle. Bunlar okuldan geliyor gidiyor. Anne bu ne? Bu ne? Ben ne bileyim annem dedim. Allah böyle istedi. Rabbim böyle istedi. Yani herkes geliyor. Hani din, ırk, millet, her şey, her taraftan. Türkiye'de ne kadar, hani Antalya'da ne kadar yaşayan yabancılar, turlar düzenlenmiş bütün dünyada. Biz Gülsüm Anne umudu göreceğiz. Yani turizmde patlama olduğu, insanlar gerçekten o kadar güzel köprüler kurdu ki Umut. Yani barış elçisi gibi oldu Umut esasında. Bütün dünya aktı Antalya'ya. Ama bunu Allah istedi. Çünkü görmek istediler. Olamaz derlermiş. Bir Türk annesi çocuğa nasıl bakar? Biz görmek istiyoruz. Biz bunları yaşadık çocuklar. Rusya'ya gitmemizin Rabbim böyle istedi. Bir de Peygamber Efendimiz tam doğum günü. Bütün dünyada ilk canlı yayını o bağladı. Kutlu doğum günü haftası ilk gün oldu Peygamberimizin. Yılın annesi, dünya annesi, Rusya devlet nişanı gibi ödüller ve UNESCO adaylığınız hakkında neler düşünüyorsunuz? Bence ben bunları hak ediyorum onu düşünüyorum önce. Çünkü o bu diye biz bakmadık ki ona. Ben her zaman diyorum. Ben onu versin, bu bunu versin değil. Biz ona Allah rızası için baktık. Benim evlatlarım da öyle baktı. Zaten öyle bakılsaydı farklı olurdu bu olay. Bu olay çünkü çok dediler, biz asla yapmadık. Biz asla umudu kullanmadık. Etmedik. Etseydim benim çocuğum şu anda bir iş olurdu. 2 üniversite bitirdi. Benim çocuğum işsiz. Kahvede çalışıyor. Düşünün. Hamballık yapıyor. Ayıp değil. Alnının teriyle. Çok şükür elhamdülillah. Çok şükür. 3'ü de öyle. Öteki bak belediye, elleri ayakları yara. Park bahçelerde. Öteki engelli. Evde boş. Öyle bir şey yapsaydım ben çocuklarım için ya asla. Allah göstermedi, göstermesin. Helalinden versin. Yine de öyle. Yani ben asla umudu hiç kullanmadım. Evet, Allah yine de kullandırmadı. Kullanmadım da kullandırmasın da. Bak film çıktı, neler dediler paralar. Yine öyle dediler şimdi. Bankalara yığdılar. Yüzümüze diyorlar. Tırlarla mı götürdünüz? Hangi bankaya yatırdınız? Hangi dolarları? Ay neler diyor. Bak benim bunu yüzüme. Hasbinallah ve nimet. Ben bununla da sınanıyorum şu anda. Sabır sabır sabır. Bununla da sınanıyorum. Neden? Onlar da haklı. Çünkü her şey parayla yapılıyor bu devirde. İnşallah menfaat olmasın. Herkes menfaat. İşte bunları ben silmek istiyorum. Hiçbir şeye gerek yok. Allah'ımız var bizim, yeter. Ve o ödüllere de hiç gerek yok. Oradan çıktı ya. Hiç gerek yok. Allah'ımın verdiği ödül bana yetiyor zaten. Bana Resulümü versin. Cennetini kul hakkı vermesin. Kul hakkıyla gitmeyelim biz. Bu hizmet yolunu daha çok açsın. İyilikte buluştursun bizi. İyiliklerle Kur'an'ımızı, namazımızı dosdoğru okuyalım, kılalım. Tamam, abdestimizle gidelim, hatimlerimizle gidelim, o yola çıkalım, besmeleyle çıkalım. O yollar bize açılsın ki, o yollar gül atılsın. Rusya'da bütün annelerin anneler günü. Beni oraya da götüreceklerdi, bakın o kadar bu premier var ya, saray. Umut o zaman yaşıyordu, bak ben bunu da anlatayım size. Uçak mı düştü? Helikopter bir şey düştü. Hatırlar mısınız? Vladimir Putin bak başkan, Cumhurbaşkanım hepsi davet edilip Türk bayraklarına beni sarıp biri sağımda biri solumda bütün dünya ülkelerinden anneler seçilecekti. Türkiye'den de ben seçilecektim ve bir tek anne ben olacaktım orada. Tek hani anneler günü olarak dünyanın annesi seçeceklerdi Türk bayraklarıyla, İslam aleminin. Bütün her taraftan anneler gelecekti. Ama uçak düştü. Bu insan evladı. Masum bir insan. Annem ne kadar belli etmese de üzülüyor, içi parçalanıyordu yani. Benim şahsi görüşüm bu. Biz de öyle. Biz kendi aramızda konuşuyorduk. Acaba anne gelecek mi? Anne gelsin ne yaparız? Kardeşleri var mı? Bizim gibi bak. Ben şunu biliyorum. Büyük konuşmayayım ama bunu biliyorum yani. Umut zor bir hasta. Şimdi şöyle bak. Umut'la benim babam arasında 2 yıl var. Umut 2018'in ocağında vefat etti. Babam rahmetli 2020'nin Temmuz ayında Kurban Bayramı'nda felç kaldı. Ve bu konu bakanlıkta da haberler gene böyle. Gülsüm Ana eski ayrıldığı eşine bakıyor diye. Allah razı olsun, geldi başımıza, annem de biz baktık babama. Babam kısmi felçti. Sağ tarafı komple felç, sol tarafı tutuyordu. Yani sağ tarafına gitsen sol tarafına yürüyordu babam. Ve derdini anlatabiliyordu. Umut öyle bir hastaydı ki ağzı var dili yok. Bağırıyor. Bağırıyor, niye bağırıyor? Karnım aç. Altına mı yaptı? Bir yerim ağrıyor. Bir kanepede ömür geçer mi?
Annem bir kanepede ömür geçirdi. Öyle bir ağır hastaydı ki. Ya bize şöyle söylediler. Hele ilk zamanlar. Eve çıktı ilk zamanlar. Gülsüm Hanım çok dikkatli olacaksın. Bak bu çocuk sana devletine emanet değil. Sen koruyucu ailesin. Ufacık bir sinek ısırsa. Enfeksiyon kapsa umuda 3 ay ömür biçtiler. 3 ay ya. Bu doktor raporları var ya 3 ay. 3 ay derken 10 yıl. 3 ay ömür biçtiler. Ama annem o kanepenin başında, benim annem yatak yüzü görmedi. Umut öksürsün kalkardı annem. Kendi de söyledi. Gerekirse günde 1 saat uykuyla. Gülsüm anne, Umut'un vefatı nasıl oldu? Neler hissettin? Kelle paça çorbasını içirdim. Gece de yedirdim. Sabah 6.30 kahvaltısını hazırlıyorum. Ben de o gün uyku tutmadı. Sabaha kadar televizyonda, telefonda oyalandım böyle. Anne dedim ben gidelim dedim. Simit mi alalım dedim ben. Kahvaltı yapalım öyle adam. Annem de işte namazı kıldı vesaire. Ya 6.30 saat ya 6.50 o civarlarda. Annem içeride oyalanıyor. Ben de Umut'un yanından çıktım gideceğim. Çıkıp giderken hışkırık gibi bir ses geliyor böyle. Böyle ses geliyor böyle rahmetliden. Kafamı döndüm bir baktım gözler havada bu başta titreme. Böyle titriyor böyle. Gözler havada. Anne koş dedim ben. Umut dedi bir şey oluyor, bir ses çıkartıyor. Çabuk gel. Ben bilmiyorum artık kahvaltı masası elimde ne varsa gitmiş. Bir geldim ki Umut'un dili içine gitmiş. Annem koştu geldi. Oğlum dedi kaşık getirdi. Annem o sıra çenesini ayırmadı. Çünkü dil geri kaçmış. Parmağını şu şart parmağını bir soktu. Annem burada parmağı yardı Umut. Böyle bildiğin böyle bir yandan kan akıyor bir yandan anne parmakla Umut'un dilini çekmeye çalışıyor. Kaçta falan. Uğraşırken ederken bir yan çevirdik. Yan döndü böyle sol tarafına. Böyle bir nefes çıktı. Nefes alıyor ama böyle bak. Çok geç böyle. Böyle çıkacak can çıkacak. Hemen ambulans çağırdık. Ambulans koştu geldi. Ambulansa da bindiremedik ilk başta. Biliyorsunuz damar yolu açılmadan ambulans almıyorlar. Bir 15-20 dakika uğraştılar. Damar yolu artık kriz geçirmiş ya. Bütün damarlar çekilmiş. Şuradan damar yolu buldular. Annemin de ambulans alıp ilk başta Korkutay Devlet Hastanesi'ne geldiler. Burada bir müdahale edildi. Baktılar buradaki müdahale yetersiz görüyorlar. Antalya Uncalı Meydan Hastanesi'ne. Oranın da sahiplerinin yarısı Rus. Antalya'da özel yoğun bakım ünitesi bakımından en kaliteli, en teknolojik aletler orada var. Umut'u oraya yatırdık. 13 Ocak günü yattı. Tedavi başladı. Cumhurbaşkanından tutun anne merkezde görüşmeler sağladı. Sağ olsun hastane doktorlarımız, 2 doktorumuz, 3 tane hemşire Umut'un başında. 11 gün yoğun bakım ve benim Tuna'nın bunu yaşadı. 11 gün düşünün. Gece gündüz. Orada da hani diyorum ya ölüm hatırlayacaksanız yoğun bakımlara, mezarlıklara gidin. Paranın asla hiçbir şey gücü yetmiyor çocuklar. Asla. 10 günde ben 7-8 kilo verdim. İştah yok bir şey yok. Kapıya vardık şimdi. Bence hissetti. Bana baktı. Ben ona baktım. Ben de ama diraletli durmak istiyorum tabii ki. Tunağım da var. Üçümüz doktorlar. Sadece ağladı. Artık ben gidiyorum anne. Hani Allah'ıma kavuşayım emanet bitti demesine getirdi bunu. Sadece gözyaşları döktü. O bana baktı. Ben ağlamadım. Ama o ağlıyordu. Aldılar yoğun bakıma. Dedim ki ne olacak? Şu anda entübe değil. Bekleyeceksiniz. Sanki hani insanın elinden her şey alınır ya çocuklar. Eli kolu bacağı her şey kesilir ya aynı o şekilde o acılar. Hocam ne oluyor dedim. Ya dedi sorma dedi Gülsüm Hanım'la verdiğimiz ilaçlar dedi vücuda dedi yan etki yaptı. Çoklu organ yetmezliği başladı diyalize bağlayacağız dediler. Ama ne yazık ki olmadı. Olmadı. Aynı şekil entübe şekilde omuz sağ tarafına dönmüştü. Gülümseyerek Rabbime teslim oldu. Emanetini verdim. Arkadaşım dedi ki evim çok yakın Rana. Allah ondan razı olsun. Gelin bir yemeğinizi yiyin bir yatın. Tamam biz uyuduk. Gece Umut benim rüyama girdi. Anne dedi ben vefat edeceğim. Herkesi uyandır. Şimdi telefonlar gelecek hem sana hem Tunağan'a dedi. Ama beni dedi Korkutay'a götür. Sakın ağlama arkamdan dedi. Ve ben geldim. Odada ağlıyorum. Tunahan yanımda yatıyor benim. Çocuk tabii yorgun 11 gündür. Hemen Tunahan kalktı. Hemen çıktı dışarıya. Gelin ya dedi anneme bir şey oldu. Herkesi topladım. Şimdi biraz sonra telefon gelecek dedim. Ben rüyamda Umut'u gördüm. Umut geldi dedim. Yarım saat geçmedi. Önce benim oğlum arandı. Sonra ben arandım telefondan. Biz vardık ki sağına dönmüş ve Umut gülüyordu. Gözler açık böyle vefat etmişti. Ve sımsıcaktı. Yani bu
farklı bir şey. Demek ki Rabbim onun dualarını kabul ettik. Yani yabancı diyoruz ya. Hani dini, ırkı, millet hiç önemli değil. Ben her zaman bunu söylerim. Hepimizi Allah yarattı. Evladını nasıl yetiştirirsen, o benim canımdı. Nasıl yetiştirirsen o şekil yetişir çocuk. Çünkü Umut bir bebekti. Biz bebek, Umut bebek denir ya. Aynı bak burada da Umut bebek yazıyor. Ve kimlik çıksın diye Mustafa Öz. Koruyucu aileyim ya. Bebek gibi yetişti. Mesela benim büyük oğlum ne derdi? Ben hem babalık yaptım, hem abilik, hem kardeşlik. Üçü de öyle dedi. Onlar da namazlarına, niyazlar. Hep maneviyatlı çocuklar. Devamlı. Bizden ne gördüyse demek ki anladı ki Rabbim onun dualarını kabul etti. Tacize ne zoruma gidiyor burada. Hep dertleşirim ben oğlumla geldiğimde. Umudumun ölüm tarihimiz var ama doğduğu tarih yok. Burada yazıyor bakın. O çok zoruma gidiyor. Hep bunu dertleşirim oğlumla. Bence annesi var. İnşallah daha farklı şey olur. Orada buluşurlar. Hep birlikte orada buluşacağız. Ben inanıyorum. Umut hep böyle. Bir de şunu diyeceğim. Ben hep daraldığımda, bunu aldığımda hani diyorlar ya, ne anlar ki mezar taşları, bunu söylüyorlar bana. Hayır öyle değil. Esasında gelip burada konuşmak, dertleşmek, okumak, herkese dua etmek çok farklı bir şey. Ben geliyorum hem umudum sayesinde herkese dua ediyorum burada. Bilmediğim o kadar çok kişi var ki yatıyor. Yasin okurum, bildiğim sureleri okurum devamlı. Gelirim, dertleşirim. İyi ki geldin oğlum derim. Ağlarım, gözyaşlarımı silerim. Oğlumla dertleşirim. Evet, annenin çok etkisi var. Çünkü neden? Kur'an-ı Kerim okuyordum devamlı ve baktım ki Umut Allah demeye başladı. Sonra zaten çocuklarımızın Han demeye, isimle Tunahan, Mehmet Ali, Alihan demeye başladı. Dualar gerçekten şifa ayetleri okuyordum. O dinliyordu ve biz o devamlı ona Kur'an okuyordum, dua ediyordum. Eğer erkeği de doğuran ana, kadını doğuran da ana, biz beşiği sallıyorsak Allah'ın izniyle daha güzel şeyler olur, güller açar her tarafta. Hayalhanem hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Çocuklar, ben Mehmet hocamı ben hani takip ediyorum. Çok genç, dinamik bir beyin. Ben zaten ilk gördüğümde şaşırdım. Çünkü ben de biraz biliyoruz, çok hocalar gördüm ama o ayetlerle, fıkıhlar üzerine, yani gerçek bilgilerle, bir de benim gibi mimikleriyle, gerçek hayat hikayelerinden esir, hani söylüyor, anlatıyor, yaşamış duyguları anlatıyor esasında. Gerçek hayat hikayesini Rabbimin emrettiği gibi anlatıyor. Köprü kurmuş, o gönül köprüleri. Bunu yaşamış. O sevgi, saygı, o farklı bir şey zaten. Onu yapmış, çoğalmış. Gönül insanlığı çoğalmış. Ben ona yorumlarda yazıyorum, sorularda soruyorum bazen. Beğeniyorum da, gece mesela dualarımda da oluyor. Hep onun konuşmalarını izliyorum. Çok beğeniyorum. Bir gün hep böyle dedim ki, hani Umut, yani biz bu olaylar oldu, Umut vefat etti. Dedim ki inşallah bir gün olur da gelir. Genç beyinler bana da uğrar, beni de dinler. Ben de yaşadım. Bak geldi benim 4 tane pırlanta genç beyinim geldi. Ben o gözlerde görüyorum, yani bunlar şimdi belki benim ağzımdan dinlemeniz daha farklı oldu bu olayı. Siz belki farklı tanıyordunuz, onu bilemem. İşte sizler de birer bir umut oldunuz, birer yani farklı oldunuz gözümde şimdi. Bunu yayacaksınız. İyi ki var Mehmet Hoca, iyi ki olmuş. Yani iyi ki bu İslam dinine bir köprü olmuş, bir nehir olmuş. Dal budak salmış. Daha nice gönül köprüler kuracak, ben buna inanıyorum. Beyin olarak çok güçlü. Allah yolunu bahtını açık etsin. Onun da. Bak geldiler, dinliyor şu anda. Ona da diyorum inşallah onunla tanıştırır, inşallah o da gelir ya da ben giderim oraya. Mersin yakınmış. Uzak bir yer. Ben daha farklı yer zannediyordum. Yani bilmiyordum nerede olduğunu. Gelecek, ben inanıyorum çünkü yeter ki Rabbimden iste. Belki bir gün bir telefonum çalacak. Görüntülü gece beni arayacak. Bak bu dediğimi unutma. Muhakkak bir şey olacak. Sizler geldiyseniz vardır bir sebebi. O yolladıysa vardır. Bu projeyi gördüyseniz vardır. Çok şeyler farklı olacak. Bundan sonra da daha farklı şeyler olacak. İyi ki var. Çok teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun.